Bugün PlayStation dediğimiz konsolun aslında Nintendo'nun bir projesi olduğunu söylesem, evet, yanlış duymadınız. 1990'ların başında Sony ve Nintendo, Super Nintendo için CD-ROM teknolojisine sahip yeni bir sistem geliştirmeye başladı. Ve bu projenin adı PlayStation'dı. Bugün milyonlarca insanın bildiği PlayStation markası aslında başlangıçta Sony'nin tek başına geliştirdiği bir konsol değildi. Sony ve Nintendo, Super Nintendo'ya CD-ROM teknolojisi ekleyecek ve birlikte yeni bir oyun sistemi ortaya çıkaracaktı. Hatta 1991 yılında Sony bu ortaklığı kamuoyuna bile duyurdu. Ama perde arkasında işler hiç de yolunda gitmiyordu. İki şirket özellikle CD tabanlı oyunlarda elde edilecek gelirler ve lisans hakları konusunda anlaşmazlığa düştü. Ve sonra Nintendo, Sony ile olan ortaklığını sona erdirdi. Sony ise elindeki teknolojiyi çöpe atmadı. Tam tersine Ken Kutaragi liderliğinde proje tamamen farklı bir yola girdi. Artık amaç Nintendo için CD-ROM eklentisi yapmak değildi. Sony kendi oyun konsolunu geliştirecekti ve 1994 yılında PlayStation doğdu. Nintendo'nun reddettiği bu proje birkaç yıl içinde Sony'yi oyun dünyasının en büyük oyuncularından biri haline getirdi. Ve bugün o tarihten geriye kalan inanılmaz bir kanıt var. Nintendo PlayStation prototipi. Yani Nintendo ve Sony'nin yollarını ayırmadan önce geliştirdiği ancak hiçbir zaman piyasaya çıkmayan o efsane konsol. Şimdi bir düşünün. Eğer Nintendo ve Sony o anlaşmayı bozmasaydı belki de bugün PlayStation diye bir konsol hiç var olmayacaktı. Belki de oyun dünyasının tarihi tamamen farklı yazılacaktı.